Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel yeşil bir bebe yünüm var. Etrofilin bebe yünü. Orta kalınlıkta bir ip, 250 metre uzunluğu olan 100 gram iplerden. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 2 ve 2'nin katları 2, 4, 6, 8 diye devam edecek. Yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayımızın. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım için 20 ilmek alalım. 20 ilmeğin üzerinden modelimizi kurmaya başlayalım. Ben lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bayağı fazla almışım. Hemen onları çıkartıyorum. Şu anda şişimde 20 ilmeğim var. 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz örgümüzün arka yüzünde kuruluyor. İlk sıramız yani arka yüzünde. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Şu şekilde. Modelin arka yüzünde birinci sıradayız arkadaşlar. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Modelin birinci sıra arka yüzünde bu şekilde yapalım. Önce doluyoruz. Daha sonra bir ilmek ters olarak ördüm. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Bakın şu şekilde duracak. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Sıra sonuna kadar ters öreceğiz ama ilmeklerimizin arasında, her ilmeğin arasında bir kez dolayacağız. Şu şekilde bunu tekrar ön yüzünde bırakarak ilmeğimizin boyunu uzatacağız. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Sıra sonuna kadar birinci sıra arka yüzündeyiz. Modelimizi arka yüzünden kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi burada tekrar dolamıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Arada dolama yapmadım. Bakın kenar ilmekle son ilmeğin arasında. İlmek sayımız burada 2 katına çıkmış oldu. Şimdi ikinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğimi aldım. Şöyle boyunu uzattım. Ördüğüm ilmeği aldım. Şu doladığım ilmeği bırakıyorum. Ve 2 ilmeğimin boyunu bu şekilde uzattım. Birinci ilmeğimi sol şişime bakın bu şekilde aldım. İkinci ilmeğimi de birinci ilmeğimin içinden geçirdim. Yani arkasından değil bakın içinden geçirerek tekrar sol şişime taktım. Şöyle bir hasır örgü gibi yani içinden geçirdim. Bu 2 ilmeğimi de tek tek düz olarak örüyorum. Şöyle bir görüntümüz oldu. Aynı işlemi yapıyorum. İlmeğimin boyunu uzatıyorum. Ördüğüm ilmeğimi aldım, doladığımı bıraktım. Ördüğüm ilmeği aldım, doladığımı bıraktım. 2 ilmeğin boyunu uzattım. Birinci ilmeğimi şu şekilde sol şişime aldım. İkinci ilmeğimi de birinci ilmeğimin içinden geçirdim. Geçirdim ve tekrar sol şişime taktım. Önce birinci ilmeğimi, baştaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra sonraki ilmeğimi ördüm. İkisini de düz olarak ördüm. Bakın şöyle çarpılar oluşuyor.
Aynı işlemi yapıyorum. Birinci ilmeğimi aldım, boyunu uzattım. Ördüğüm ilmeği yani alıyorum, doladığımı bırakıyorum. 2 ilmeği bu şekilde boyunu uzattım. Birinci ilmeği sol şişime şöyle taktım. İkinci ilmeğimi de onun içinden geçirerek öne aldım. Tekrar sol şişime taktım, düz olarak ördüm. Diğerini de düz olarak ördüm. Şöyle bir görüntümüz olacak. Model ilerledikçe kendini gösterecek çok güzel bir model. Evet, içinden geçirdim, tekrar şişime taktım ve ikisini de tek tek düz olarak ördüm. Ördüğüm ilmeği bakın, arka yüzünde ördüğüm ilmeği şişime aldım, doladığımı bıraktım. Ördüğüm ilmeği aldım, doladığımı bıraktım. 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Birinci ilmeğimi sol şişime şu şekilde aldım. İkinci ilmeğimi de içinden geçirdim. Tekrar sol şişime taktım. Bunları tek tek düz olarak örüyorum. Bakın modelimiz şu şekilde bir kez kurulmuş oldu. Aynı işlemleri yapacağız sıra sonuna kadar. Modelin ikinci sıra ön yüzündeyiz. Arka yüzünde bir ilmek ters örüyoruz, bir ilmek doluyoruz. Ön yüzüne geçtikten sonra ördüğümüz ilmeği şişimize alıyoruz. Doladığımız ilmeği bırakarak ilmeklerimizin boyunu uzatıyoruz. 2 ilmeği içinden geçirerek, yani birinci ilmeğin ikinci ilmeği içinden geçiriyorum ve düz olarak örüyorum. Bakın şöyle 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Birinci ilmeğimi sol şişime taktım. İkinci ilmeği de içinden geçirdim. Tekrar sol şişime taktım. Düz olarak ördüm 2 ilmeğimi de. Son kez yapıyorum. İlmeklerimin boyunu uzattım. Birinci ilmeğimi şöyle aldım sol şişime. İkinciyi de içinden geçirdim. Sol şişime taktım. İlmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi ikinci kez kuralım arkadaşlar. Daha anlaşılır olsun modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra arka yüzündeyiz. Bir doladım. Kenar ilmeğinden sonra bir doladım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Sıra sonuna kadar bir dolayalım, bir ilmek ters örelim. Yani bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz ama arada bir kez şöyle ajur yapacağız, yani dolayacağız. Onu ön yüzünde ilmeklerin boyunu uzatmaya kullanacağız. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği güzel bir model. Görüntüsü şöyle zormuş gibi görünüyor ama yapımı çok kolay. Sıra sonuna kadar bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Bir doladım, son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra ön yüzüne geçtik modelin. İkinci kez kuruyoruz modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi sağ şişime aldım. Doladığım ilmeği bıraktım. Sıradaki ilmeği sağ şişime aldım. Doladığım ilmeği bıraktım. Bu şekilde 2 ilmeğimin boyunu uzatmış oldum. Birinci ilmeğimi sol şişime şu şekilde takıyorum. İkinci ilmeği de onun içinden geçiriyorum. Tekrar bunları düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Modelimiz üst üste gelecek arkadaşlar. Kaydırmalı bir model değil. Birinci modelde nasıl yaptıysak ikinci modeli de aynı şekilde yapıyoruz. Birinci ilmeğimi içinden ikinci ilmeğimi geçirdim ve öne aldım. Düz olarak ördüm ikisini de. İlmeklerimin boyunu uzatıyorum. Doladıklarımı bıraktım. Birinci ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçirdim. Ve tekrar şişime taktım. Düz olarak ördüm 2 ilmeğimi de.
Bakın model kendini göstermeye başladı. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. İkinci sıra ön yüzündeyiz modelin. Model zaten 2 sıradan oluşmakta. Bakın sıradaki ilmeğimi aldım, doladım, bıraktım. İlmeğimi aldım, doladım, bıraktım. 2 ilmeğin boyunu uzattım. Birinci ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçirdim. Tekrar sol şişime taktım ve düz olarak ördüm 2 ilmeğimi de. Aynı işlem yapıyorum. Birinci ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçirdim. Şişime taktım. 1, 2 ilmek düz ördüm. İlmeklerimin boyunu uzatıyorum. Doladıklarımı bıraktım. İlmeklerimi aldım. Birinci ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçirdim. Tekrar sol şişime taktım. Düz olarak ördüm. Diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın model kendini göstermeye başladı. Bence harika bir model. Son kez yapıyorum. İlmeğimi aldım, doladığımı bıraktım. İlmeğimi aldım, doladığımı bıraktım. 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Birinci ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçirdim. Bakın içinden geçirdim. Daha sonra şişime, sol şişime taktım ve düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli ikinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi 3. kez kurmak için yine arka yüzünde bir dolayacağım, bir ilmek ters öreceğim. Bir dolayacağım, bir ilmek ters öreceğim. Ön yüzünde de 2 ilmeği içinden ikinci ilmeği birinci ilmeğin içinden geçirerek şöyle bir çapraz oluşturuyorum. Daha sonra düz olarak örüyorum. Model bu kadar arkadaşlar. İnşallah anlaşılır bir video olmuştur. Biraz da şöyle ilerlemiş halini göstereyim size. Bakın aynı modelden, aynı ipten bunu da şöyle 2 sıra haroşa üzerine yaptım. Bunu lastiksiz başladık. Ama model lastik istiyor arkadaşlar. Şöyle kıvrılma olur lastik yapmazsak. En azından benim yaptığım gibi şöyle 2 sıra haroşa üzerine de başlayabilirsiniz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın arka yüzü de gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz de bu şekilde. Modelde şöyle kayma, yanlara doğru verev bir görüntüsü asla oluşmuyor. İstediğiniz örgüde de kullanabilirsiniz bu modeli. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde yelek yapabilirsiniz. Bundan hırka yapabilirsiniz. Atkı bere yapımında oldukça güzel. Etol şallara uygun bir model. Yazlık mevsimlik iplerle yazlık ve mevsimlik örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Modelimiz böyleydi arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz, beni de buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.